Şu anda yaşadığımız coğrafyada bizim dediğimiz, sınırlarını çizdiğimiz, buraya kimse giremez diye son dönemde çok konuşulan şeylerin içerisinde yaşayanlar nereden geldik biz? Bu bir keyfiyet değil, mültecilik bir tercih de değil. Kimse bir sabah kalkıp da hadi ben şuraya gideyim, mülteci olayım veya iltica edeyim demiyor. Hiçbirimiz Türk olarak doğmayı, Arap olarak doğmayı ya da Kürt, Japon, Amerikalı olarak doğmayı kendimiz tercih etmedik. Sosyal medyada ırkçı yaklaşımların artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesini biz ne yazık ki yaklaşan seçimler ve mültecilerin siyasi propaganda malzemesi olarak kullanılmasını görüyoruz. Şimdi batıya gönderelim de bütün nesillerini mi kaybedelim? Bunu bize sormaz mı Allah? Bunu bize sormaz mı Allah? Aslında mültecileri konuşurken, mülteci sorunundan bahsederken mültecileri değil, mülteciliği doğuran sebepleri konuşmak gerekir. Aslında tam olarak da mülteciler neden geldi sorusunun cevabı o mülteciliği doğuran sebeplerde yatar. Savaşlar, afetler, yokluklar, kıtlıklar. Kardeşlerimizin, insanların evlerini, yurtlarını terk etmelerini elbette istemiyoruz ama bunun bir zorunluluk neticesinde gerçekleştiğinin de idrakinde olmamız gerekiyor. Kimse böyle rahatlığını terk ederek evini, yurdunu yüzlerce yıldır mesken tuttuğu coğrafyasını kolayca terk etmez. Yani biz ediyor muyuz? Etmiyoruz. Yani dolayısıyla eden insanların da muhakkak haklı bir sebebi var diye görülmelidir. Bu bir keyfiyet değil, mültecilik bir tercih de değil. Kimse bir sabah kalkıp da hadi ben şuraya gideyim, mülteci olayım veya iltica edeyim demiyor. Mutlaka arkasında zorlayıcı bir nedenle yola çıkıyor ve tüm hayatını belki de bir çantaya doldurarak yola çıkmak zorunda kalıyor. Göç ettikleri yerlerden de defalarca göç etmek zorunda kaldılar. Yani bugün 7 defa, 8 defa, 10 defa göç eden, duvara yaslanmayı özleyen, yıllardır bir duvara yaslanamayan, çünkü çadırlarda, zeytin ağaçlarının gölgelerinde, farklı yerlerde yaşamak zorunda kalan milyonlarca insan. Ve bu insanlar dünya üzerinde kendilerine uzanacak bir yardım eli, bir şefkat eli, bir merhamet eli hep beklediler ve beklemeye de devam ediyorlar. Gitmeliler mi, gidebilirler mi? Şimdi ikisi ayrı soru ama şunu söylemek gerekiyor. Mevcut şartlar içerisinde bugün empati yapabilmemiz için doğal olarak aslında söylüyorum. İstanbul'da bugün belki İstanbul'un yerlisi %10, %15 civarındadır. Hepimiz bir yerlerden, Anadolu'nun değişik yerlerinden koptuk ve buraya geldik. Burada bir hayat kurduk, burada bir düzen oluşturduk ve emekli maaşımız varken, aradığımızda başımız belaya girdiğinde arayabileceğimiz polis, jandarma varken, hastalandığımızda gidebileceğimiz hastanemiz, her istediğimizde yakınlarımızın yanına gelebileceğimiz seyahat özgürlüğümüz varken, biz memleketimize dönemez iken Suriyeliler altyapısı olmayan, eğitim sistemi çökmüş, türlü sıkıntıların halen devam ettiği, adalet sisteminin, emniyet sisteminin, güvenlik sisteminin, her bir şeyin henüz hiçbir şekilde oluşmadığı bir yere nasıl geri gidebilirler? Bu mümkün değil. Vatandaş olarak mültecilere bakışımız, yani ben şahsen şunu düşünüyorum, bir Müslüman olarak bakmaya çalışıyorum. Gelen kişilerin hangi şartlarda buraya geldiğini önce özümsemeye çalışıyorum. Bunu yapmak için insanlara dokunuyorum, mültecilerle konuşuyorum. Geldikleri ortamları anlamaya çalışıyorum. Anladıktan sonra biz zaten onların geldiği durumu, şartları anlamış oluyoruz, bilmiş oluyoruz. Bildikten sonra da zaten farklı bir düşünceye asla sahip olamıyoruz. Kafamızdaki amalarımızı çıkartıyoruz, bir kenara bırakıyoruz. Bu memleket Türkiye Cumhuriyeti olduğu zaman ilk kurulduğu dönemde Balkanlardan ve Kafkasya'dan göçmen olarak kabul ettiklerimizin sayısı bu sınır içinde yaşayanlardan daha fazlaydı. Şu anda da herhalde bir sayım yapılsa muhacir geçmiş olanların nüfusu Türkiye'de olmayanlardan, Anadolu'da eskiden beri yaşayanlardan daha fazla. Burası böyle bir toprak. Buranın bereketi de buradan kaynaklanıyor. Tarihten bugüne baktığımız zaman aklıma Justin McCarthy geliyor. Amerikalı bir tarihçidir Justin McCarthy. Diyor ki 1822 ile 1922 yılları arasında tam 5 milyon insan savaşlardan dolayı göç ettiler. Yine 93 Harbi'nden sonra Anadolu'ya, farklı coğrafyalara 1,5 milyon insan göç etmek zorunda kaldı. Balkan Savaşı'ndan sonra Toynbee'nin rakamlarıdır bu da. 400 binden fazla, 420 bin civarı insan göç etmiş. Yani geçmişten bugüne. Bu coğrafyanın da bir anlamda kaderidir göç. Başından beri hiç durmadı ki bu hareketlilik. Şu anda yaşadığımız coğrafyada bizim dediğimiz, sınırlarını çizdiğimiz, buraya kimse giremez diye son dönemde çok konuşulan şeylerin içerisinde yaşayanlar nereden geldik biz?
Bizim babalarımız nereden geldi? Dedelerimiz nereden geldiler? Benim babam Ordu'da doğdu, Karadeniz'de doğdu, ben İstanbul'da doğdum. Benim büyük dedem 7 sene Yemen'de kaldı. Yani dolayısıyla her birimizin anne tarafından dedem de Kafkasya'da kaldı ve geri de gelemedi. Her birimiz bir muhacirin çocuğuyuz aslında. Vatandaş yanındakinin nasıl Siirt'ten gelmesini, Van'dan gelmesini veyahut da Bosna'dan, Bulgaristan'dan göç edenle beraber bugüne kadar yaşadıysa, Suriyeliler de aslında bizim çok uzağımızda, çok ırağımızda olan insanlar değil. Bizim coğrafyamızın insanları. Anadolu'yu Anadolu yapan, işte her zaman söylediğimiz Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arnavut'u hep beraber biz milletiz dediğimizin unsuru içerisinde Suriye'deki Türkmen de var, Kobani'deki Kürt kardeşimiz de var, Halepçe'deki Arap kardeşimiz de var. Yani bunlarla da biz beraber Türkiye'yiz. Bunlarla da beraber biz bir harmanız. En basitinden şöyle, yani hiçbirimiz Türk olarak doğmayı, Arap olarak doğmayı ya da Kürt, Japon, Amerikalı olarak doğmayı kendimiz tercih etmedik. Dolayısıyla bir milleti ırkından dolayı aşağılamak, küçümsemek, bunlar çok cahilane davranışlar. Dolayısıyla ben bütün kardeşlerimizin, belki kandırılmış olanlar vardır aralarında, belki çok bu konu üzerinde düşünmemiş olan insanlar vardır. Yeniden düşünmeye onları teşvik etmek istiyorum. Çünkü bu dünyada her birimiz aslında muhaciriz, yolcuyuz. Her birimizin bir vakti var. O vaktimizi tamamladığımız zaman biz de asıl yurdumuza yine göç edeceğiz. Ahirete göç edeceğiz. Suriye sınırına ne kadardır? 20 kilometre mesafede Azez'de bir cuma namazı kılıyoruz. Cuma namazında imam Arapça Azez halkına serzenişte bulunuyor. Diyor ki bu kadar büyük bir nimet ayağınıza kadar geldi. Mülteciler geldiler. Siz ensar olma imkanına sahiptiniz ama bunu değerlendirmek yerine karşı çıktınız ve muhacirler Türkiye'ye gittiler. Bütün bereketi de, bütün zenginliği de, her şeyi de aldılar Türkiye'ye götürdüler. Göreceksiniz Türkiye ne kadar büyük kazanım elde edecek bundan. Sizler de hem dünyada hem ahirette kaybedenler oldunuz diyordu. O gün ben bunu anlamamıştım. Ama şöyle Suriye Savaşı'nın o gününden bugüne kadar bir bakın. Türkiye ne badireler atlattı. Ne büyük sıkıntılar atlattı. Hele hele 15 Temmuz'u atlattı. Bugün Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 80 milyondan fazla göç eden insan var ve bu insanların yarısından fazlası, yani 40 milyon civarı göç eden kişinin çocuk olduğunu bizler biliyoruz. Avrupa'da yitip giden 18 bin çocuktan bahsediliyor ama ne 18 binler? Farklı coğrafyalarda işte organları için ya da dinlerini değiştirmek için misyoner örgütlerinin kıskacında ya da bir şekilde suç örgütlerinin eline düşen çocuklar, ki bunların biz istatistiklerini bile bilemiyoruz yani. Birisi bir yerde 18 bin dedi diye 18 bin diyoruz. Bunların sayıları çok çok fazla. 1 milyon 200 binden fazla çocuk yetim kaldı Suriye'de. Savaşların dünya üzerinde de yetim üreten en önemli olaylardan biri olduğunu görüyoruz. Yani yoksulluklarla, doğal afetlerle beraber savaşların büyük oranda yetimlik sebebi olduğunu görüyoruz. Şimdi batıya gönderelim de bütün nesillerini mi kaybedelim? Batıya giden çocukların ne hale gelebilecekleriyle ilgili hiç düşünebiliyor muyuz? Çocukları ne olacak onların? Yolda giderken sahipsiz kalan on binlerce mülteci çocuktan bahsediliyor Batı'da. Batı'da bir çocuk sahipsiz kaldıysa ne olacak? Ya bir kilise alacak, ya bir aile evlatlık edecek. Dinini kaybedecek, en temelinde ahiretini kaybedecek olan bir çocuk olacak. Bunu bize sormaz mı Allah? Yok muydu yeriniz? Bu çocukları Müslüman olarak muhafaza edecek bir zemin yok muydu da Türkiye'de aldınız bunları Batı'ya verdiniz? Bu çocukların Hristiyan olmasına göz yumdunuz diye sorulmayacak mı bize? Bizler de ne diyelim onların komşuları olarak ya da onları misafir eden ensarlar olarak onlara hayatı kolaylaştırmalıyız. Onları da ülkemize adapte etme adına eğitim anlamında, sağlık anlamında, diğer imkanlar anlamında kolaylık göstermeliyiz. Bugün yükselen kiralardan şikayet eden Türk insanı, ama yükselen kiraların sebebi mülteciler sığınacak yeri olmayan insanlara ahırlarını kiraya veren, bodrumlarda yaşanmayacak bodrumları fahiş fiyatlarla kiraya veren yine Türkler. Yani aslında sebep ve sonuç anlamında baktığınız zaman birçok şeyin nedeni biz iken bu sebebi mültecilere yaslamak en kolayı, en kolaycılığı. Tabii bunu yapan Türkler var diye tüm Türkler böyle diyemediğimiz gibi tüm Suriyeliler veya tüm Afganlar veya tüm mülteciler melek de diyemeyiz.
Ben çalışmayan, üretmeyen, bu memlekete katkısı olmayan çok az sayıda mülteciyle karşı karşıya. Entelektüeli de burada üretiyor. Bizim Türk çocuklarımızın yapmadığı işlerde çalışıp bu memleket için üretiyorlar. Buralardaki evlerimize kiralar ödüyorlar. Hem de yüksek kiralar ödüyorlar. Bir evin içerisinde 3-4 kişi çalışıyor ki kirasını ödeyebilsin, geçimini sağlayabilsin. Türkiye ekonomisine çok büyük bir katkı sağlıyorlar. Şimdi dışarıdan artık gitsinler, başka memlekete gitsinler. Demek çok kolay bir şey. Belki ilgisi olmayanlar için de rahat söylenen bir sözdür ama gitsinler de yeni Gaziantep'teydim ben. Gaziantep'te organizedeki iş adamlarını sorsunlar. Türkiye'nin her tarafındaki üretim yapan, memleketi ayakta tutan iş adamlarına, üreticilere sorsunlar. İşte hayvancılığımızla ilgili çok büyük problemler yaşıyoruz. Gitsinler hayvancılık yapanlara Afgan, Pakistan ve Suriyelilerin dışında hayvanlara bakabilecek insan kalmış mı, kalmamış mı? Bunları sorsunlar. Gerçekten çok büyük bir haksızlık yapıldığına inanıyorum. Türkiye'deki mülteciler evlerine dönsün. Bu altına önlem konulacak bir şey. Türkiye'deki mülteciler evlerine dönsün. Biz Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak her insanın kendi ülkesinde yaşama hak ve hürriyetinin olduğunu düşünüyoruz. Nereye kadar? Kendi ülkelerindeki savaş bitmesiyle. Kendi ülkelerindeki savaşın bitmesinin sorumluluğu da bireysel olarak hepimize, sivil toplum kuruluşu olarak bize, ülkelere, siyasilere, otoritelere, uluslararası organizasyonlara düşer. Uluslararası organizasyonların başında bulunduğu bir şekilde Suriye'deki savaşın bitirilerek barış ortamının sağlanmasıyla veya Afganistan'daki ekonomik koşulların iyileştirilmesiyle, Doğu Türkistan'daki zulmün bitmesiyle, Arakan'daki zulmün bitmesiyle her mültecinin kendi ülkesine geri dönmesinin bir hak olduğunu bildirmek istiyorum. Toplumun en alt katmanındaki mültecilerle uğraşmak çok kolay. Onları dışlamak çok kolay. Herhangi bir suç olduğu zaman, yani sokakta biri birisini kavga ettiğinde, biri birisine silah çektiğinde veya biri birisinin hakkını gasp ettiğinde gasp etti, hırsızlık oldu veya bıçaklandı diyebilirsiniz. Ama bunu öge olarak yabancı birisi yaptığı anda hemen tüm Suriyelilere bunu teşmil etmek, tüm Afganlara bunu teşmil etmek, tüm yabancı unsurlara veya mültecilere bunu teşmil etmek en kolayı. Her toplumun, her ırkın, her milletin iyi insanları da var. Topluma örnek olan önderleri de var, güzel insanları da var. Maalesef o toplumlar içerisinde kötü işlere öncülük edenler ya da yanlış işlerin peşinde olan insanlar da var. Dolayısıyla kötü örnek değildir. Yani mesela hatırlıyorum şimdi 2 sene kadar önceydi zannediyorum. Sakarya'da hem de hamile olan bir hanımefendiye tecavüz edilmişti. Yani bunu neyle açıklayabiliriz? Yani bunu yapan bir Türk diye bütün Türkler aşağılık mıdır? Bütün Türkler kötü müdür? Asla ve asla böyle bir yargıya varılamaz. Yani bu anlamda hataları en minimuma indirmek ve mümkün olduğunca önüne geçebilmek bizim için en doğru yol olacaktır. Yani bir milletten bir insan bir yanlış yaptı diye o milletin tamamı karalanmaz. Sosyal medyada ırkçı yaklaşımların artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesini biz ne yazık ki yaklaşan seçimler ve siyasi mültecilerin siyasi propaganda malzemesi olarak kullanılmasını görüyoruz. Ne yazık ki bazı siyasiler insani bakış açısından çok uzak giderek kendi menfaatleri için, birkaç oy için veya mevcut iktidarı yıpratabilmek için mültecileri bir malzeme olarak kullanıyorlar ve adeta onları toplum içerisinde bir av haline getiriyorlar. Bunu yaparken de ne yazık ki hiç gerçekle bağdaşmayan bazı bilgiler paylaşmak suretiyle halkı yanlış yönlendiriyorlar. Bu şekilde de kendilerince oy kazanmaya çalışıyorlar. Çünkü mültecilerin sahibi yok. Çünkü mültecilerin bir vatanları yok. Mültecilerin derdini dertlenecek, mültecilerin uğramış olduğu bu haksızlıklarla mücadele edecek kimsenin olmadığını düşünüyorlar. Ama biz buradayız. Onlar ne kadar mültecilerin üzerine giderlerse gitsinler, biz de karşılarında aynı şekilde durmaya devam edeceğiz. Reklamın iyisi kötüsü yoktur denilen bir anlayış var. Bu anlayışın insani olmakla, ahlaki olmakla, vicdanlı olmakla hiçbir alakası yok. Aslında bugün siyasi manzarada gördüğümüz en basit örneklerinden bir tanesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey. Bugün Tanju Bey'i konuşuyorsak, söylemlerini konuşuyorsak, Tanju Bey'i biliyorsak bu eminim ki Tanju Bey'i acayip memnun ediyor. Yani Bolu'da kaç tane mülteci var? Bolu'da kaç tane Suriyeli var? Sayıları 1000 civarında olan Suriyeli'yi tek başına kendine dert etmiş, ben ona 10 katı su parası vereceğim diye anayasaya, evrensel insan hakları beyannamesine, ondan sonra kanunlara, eşitliğe, hukukun genel ilkelerine nereden tutarsanız elinizde kalacak bir argümanla ortaya çıkıyor ve bugün Erzurum'daki insanda, Konya'daki insanda, İstanbul'daki insanda Tanju Bey'i tanıyor maalesef, biliyor ve konuşuyor ve bu Tanju Bey'in çok hoşuna gidiyor.
Şimdi bayramda gittikleri yer hali hazırda sadece Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bulunduğu alanlara gidebiliyorlar ki bu bayramda gitme olayı sadece birkaç yıla özel bir şey değildir. Savaş öncesinde başlayan akrabalarından ayrılmış iki Türk halkının birbirlerine kavuşmasıydı. Bir günde silen sınırların hemen arkasından gelen bir kararla akrabalar birbirini görmek için gidiyor. Özellikle gidilen ortamda, Suriye'deki ortamda şu anda hep bir el açma durumu söz konusu. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları tarafından hali hazırda oralar desteklenmekte ve insanların bir şekilde hayati yaşam koşullarını sağlamaya çalışılmaktalar. Ama Türkiye'de insanlar kendileri çalışıp kendi hayatlarını, geleceklerini planlama şansları var. Orada bir yardım kesildiğinde çaresiz kalacakken burada geleceğe ilişkin hayalleri var. İnsanlar hayalleriyle yaşarlar. Burada hayal kurarak yaşamak, geleceklerini, hayatlarını, kendilerini planlamak onlar için önemli. Şimdi biz Ürdün gibi mi yapsaydık? Alsaydık da muhacirleri, şimdi çok söyleniyor, iyi idare etmişler. Ne yapmışlar, idare etmişler de? Çölün ortasında bir esir kampı kurmuşlar. Esir kampına yerleştirmişler. Oradan da çıkmasına müsaade etmemişler. Benim inandığım inançlar içerisinde iyi idare etme bu değil. Gönderdiğimiz yerlerin en iyisi Ürdün'deki açık hapishaneler olurlar. Yazın 50 dereceye yaklaşmış sıcaklık içerisinde teneke evlerin içerisinde yaşamak zorunda bırakılmış olan insanların yanına göndermiş oluruz. Ya da Avrupa'da ahiretlerini kaybedebilme risklerinin çok olduğu bir ortam. Siyasi malzeme olarak kullanılırken de sürekli olarak yanlış bilgilerle paylaşılıyor ve bunu sosyal medya üzerinden de görüntülerle ikna etmeye çalışılıyor ve kullanılan görüntüler ya eski görüntüler oluyor ya da gerçeği yansıtmayan görüntüler oluyor. Mesela son zamanlarda bir otelin İskele sahilinde Afgan bayrağının asıldığına ilişkin bir iddia yayıldı ve ciddi kamuoyuyla tepki görüldü. Ama işin esasına baktığımızda otelin tüm müşterilerinin kendi bayraklarını otelin sahilindeki direklerde astığı görüldü ve esasında bu durumun da paylaşılmış olmasına rağmen ilk paylaşanlar ve o kişi siyasiler ne yazık ki bir özür de dilemediler. Çünkü attıkları kurşun yerine gitmişti artık. Geri çekmeye de ihtiyaçları yoktu. Suriye'de ilk defa bir şey anlattılar bana, ağlayarak anlattı birisi. Irak'ta problem yaşanıp, Irak'tan muhacirler Suriye'ye geçtikleri zaman dediler ki biz ahırlarımızı eve çevirdik ve çok yüksek kiralarla bu insanlara verdik. Hiç de iyi davranılmadı. Iraklılar ne de olsa paraları var, bunların imkanları var dedik ve ellerinde ne varsa almaya çalıştık. Çok geçmeden aynısı ve daha kötüsü bizim başımıza geldi. Siz dedi öyle yapmadınız. Siz geleni çok iyi karşıladınız. Devlet olarak da, millet olarak da çok iyi karşıladınız. Allah da size bu genişliği verdi. Onun söylemi beni endişe ettiren şey. Şimdi korkuyorum. Televizyonlarda çıkıyorlar insanlar. 10 sene önce gelmiş olan insanları, yerleşmiş olan insanları yerinden etmeyi. Bunu konuşuyorlar. 10 sene gelmiş, Türkiye'de yerleşmiş, çocukları burada okuyor, burada evlilikler yapmış, toplumunuzun parçası olmuş, hayatını yeni düzene koymaya başladığı noktada siz çıkıyorsunuz şimdi, birileriniz çıkıyor diyor ki geri gitsin. O mazlum kalpleri kırıyorsunuz. Bu anlamda bu tür genellemeler dışında işte doğru bilinen yanlışlar olarak söylediğimiz Suriyelilerin üniversitelere sınavsız girmeleri, yine hastanelerde önceliklerinin olması, milyonlarca lira işte veya binlerce lira devletten bağış aldıkları gibi gerçeği yansıtmayan bu tür iddialarla da gündemi oyalamaktalar ve bu şekilde de halkımızı farklı yanlış bilgilerle farklı yöne yönlendirmektedirler. Yeni parti kuracak olan Ümit Özdağ daha yeni partisini diyelim ki 2 gün sonra açıklayacak. Hemen Afgan market kurulmuş Kırşehir merkezde. Genç bir Afgan Kırşehir merkezde market açmış diye tweetten, sosyal medyadan haber atıyor. Bu ülkede Starbucks'ı, Burger King'i, McDonald's'ı, Coca-Cola'sı, ıvırı zıvırı, Amerikan firmaları, İngiliz firmaları, bilmem nerenin firmaları fark etmez. Her biri her yerde dükkan açıp her bir şekilde vergisini ödedikten sonra yabancı sermayenin gelmesiyle ilgili teşvikler var iken bir Afgan'ın market açmış olmasını bu şekilde sosyal medya mecrasıyla hedef göstererek, özellikle ki bu Altındağ olaylarından sonra Kırşehir gibi muhafazakar, milliyetçi bir şehirde özellikle hedef göstererek yapıyor olmasının altında ne yatıyor? İnsanlık yatmadığı kesin, vicdan yatmadığı kesin. Suriyelilerin gidecek ülkeleri var mı? Esasında Suriyelilerin algısının, bizim vatandaşlarımızın Suriye algısının değişmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de haberlerde Suriye'deki savaşın sanki artık yokmuşçasına anlatılmışlığından kaynaklanıyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi Türk askerlerinin belli bir noktaya gidip orada
oradaki güvenliği sağlamış olması. Ama bu güvenliği sağlamış olması oradaki insani yaşam koşullarının yerine getirildiği anlamına gelmiyor. İkincisi işte kamuoyunda oradaki Esed güçlerinin insanları davet etmiş olduğu söylenmesi. Ama bugün baktığımızda bir ülkeden bahsedebilmek için o ülkenin evi, o ülkede insanın evi, çocuklarını göndereceği bir okulu, çalışacağı bir hayatı, işi olması gerekir. Şu an konjonktür itibariyle Suriye'nin belli bölgeleri hariç hiçbir yerinde bu tür imkanlar olmadığı gibi hali hazırda birçok terör faaliyetlerinin olduğu bir yerden bahsediyoruz ve insanların hayati tehlikeleri hala vardır. Biz bazı gönüllü geri gidenlerden aldığımız bilgilerde de bu net olarak görülmektedir. İnsanlar ne yazık ki gönüllü geri dönüşüne rağmen orada haber anlamamıştır. Bu anlamda da kendilerinin şu anda güvenli olarak gidebileceği bir yer yoktur. Londra'da bir arkadaşımı ziyarete gittiğimde çok net bir şekilde şöyle demişti. Türkiye'yi ayakta tutan en önemli şey sizinle hiçbir fiziki bağlantısı olmayan muhacirlerin memleket için ettiği dualar demişti. Ne zaman muhacirlerle ilgili böyle kucağınızı açtınız ki sizden başka bunu yapabilecek kimse de yok idi. Allah da size bereket verdi, genişlik verdi, barış verdi, güvenlik verdi. İnşallah demişti o dönem, İnşallah bunu kaybetmezsiniz. Şu günlerde işte sorduğun sorular soruldukça ben çok tedirgin oluyorum. Ben bugüne kadar Türkiye'yi ayakta tutan en önemli şeyin muhacirlerin bu kadar sıkıntıyı, ne sıkıntı çektiklerini birebir içeride biz görmüşüz. Suriye'de bombalamaları biz yaşamışız. Bir varil bombası patladığı zaman çocukların nasıl korkabileceğini biz görmüşüz. Bir bomba düştüğü zaman o kasabaların ne hale gelebileceğini biz birebir yaşamışız. Sonra insanlar çıktığı zaman o kasabaların nasıl hayalet hale geldiğini biz görmüşüz. Böyle el şıklattığınızda çocukların bomba diye korkmaklarına biz şahit olmuşuz. Şimdi o korkan Allah'ın en mazlum insanlarını kucak açmışız, misafir etmişiz ve onlar da bize hiç olumsuz bir şey yapmamışlar. Suç oranlarına baktığınızda Türkiye'deki ortalamaların çok altında bir suç oranı var. İyi idare edememişiz. Doğru yerlere yerleştirememişiz. Doğru şekillerde kanalize etmemişiz. Ama su akmış bir yolunu bulmuş. Dolayısıyla gerçekten zor bir dönemde yaşıyoruz. Rabbim inşallah muhacir kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bizlere de Rabbim muhacire el uzatabilme, muhacire liman olabilmeyi nasip etsin inşallah. Daha yeni Suriye'nin içerisindeydim. Hala dualar çok yüksek. Hala teşekkürler çok yüksek. Şurada barış içinde oturuyorsak Türkiye'nin sayesinde diyorlar. Bütün sıkıntılarına, problemlerine rağmen. Türkiye'nin içerisinde gördüğüm her mültecide de ben bunu görüyorum. Aynı şekilde bizim de devam etmemiz. Kimseye yer aramamamız lazım. Şunu konuşmalıyız. Gelenler nasıl daha verimli olurlar? Nerede olmalılar? Nerede olurlarsa hem kendilerine, hem kendi nesillerine, hem bu memlekette yaşayan diğer insanlara faydalı olurlar. Bunu mutlaka konuşmalıyız. Yeryüzünün ilk muhaciri Hazreti Adem'di. İlk muhacir Hazreti Adem babamızdan beri dünyada herkes bir yerden bir yere göç etmeye devam ediyor. Ama unutmayalım, her birimiz bu hayatta bir imtihanın da parçasıyız ve yaptıklarımızdan, yapmamız gerekip de yapmadıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Bu şuurla, bu idrakle inşallah güzel bir şekilde hayatımızı devam ettirelim diye düşünüyorum.